Rusya'nın Ukrayna'ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı. Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken tüm riskli varlıklara sert satış geldi. Altın ise böyle bir ortamda 1971 dolar ons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla %3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre artan gerilimin altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir. Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor. Değerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna'dan gelecek haber akışının belirleyici olacağını ifade ediyor. Tam tersi bir senaryoda geçerli olmakla birlikte çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2000 dolar direnç hedefleri arasında gösterilmeye başlandı. Uzmanlar 1995 ve 2032 dolar seviyelerini önemli direnç olarak sayıyorlar. Sonrasında ise 2075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor. Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1900 dolar seviyesi önemli destek olarak görülüyor. Birden fazla temel unsurdan destek bulan altın özellikle Rusya'nın dünya toplam altın üretiminin %10'luk kapasitesini üstleniyor olması arz kısıntısı kaygısını artırıyor. Bir diğer unsur Rusya'nın olası mevcut finansal sistemin dışına itilmesi Rusya özelinde altına yönelişini artırabilir. Analistler Doğu Avrupa'da durumun daha da kötüleşebileceği dikkate alındığında şu anda altında negatif olmak üzere çok az neden var. Dünya genelindeki stagflasyonist baskılar da değerli metale destek veriyor değerlendirmesini yapıyor. Commerzbank gerilim tırmanırsa altın kazançlı çıkar. Alman finans kuruluşu Commerzbank'ın stratejistleri Ukrayna'daki durum giderek daha da endişe verici göründüğü için altının daha fazla kazanç elde etmesini bekliyor. Ukrayna krizi daha da tırmanırsa altın riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz. Bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor diyen bankanın analistlerine göre güvenli liman olarak altın cazibesini koruyacak. Sarı metalin riskten kaçınmak için tercih edildiğini söyleyen stratejist, hisse senedi piyasaları ve tahvil getirileri düşerken altının fiyatı çıkıyor. Fakat tıpkı altın gibi güvenli liman olarak görülen ABD doları altın fiyatlarında daha güçlü yükselişin önüne geçiyor şeklinde konuşuyor. UBS altında ralli kısa ömürlü. Altın fiyatları yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği korkuları arasında güvenli liman arayışıyla son haftalarda yükseldi. UBS Yatırım Bankası'ndan Tony Tevens altın fiyatlarındaki son güçlenmenin kısa ömürlü olacağını tahmin ediyor. Tevez ileriye bakıldığında altın piyasasının reel faiz oranları, ABD Merkez Bankası politikası ve büyüme görünümü gibi makro faktörlere odaklanmaya geri dönmesini bekliyor. Bu nedenle de altın fiyatlarının 2022'nin sonuna doğru düşmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. UBS'e göre altın fiyatları 2022'nin sonunda ons başına 1600 dolara düşecek. Fed'in Mart toplantısında enflasyonist baskıları yatıştırmak için faiz oranlarını artırması bekleniyor ve Tevez bunun altın üzerinde baskı oluşturacağını vurguluyor.